sizinle şöyle bir kasaba turu yaparak sohbet edeceğiz. Yurt dışına taşınmanın zor yanlarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Ben böyle kasaba turu yaparak yürümeyi çok sevdim gerçekten. Hem ben yürüyüş yapmış oluyorum, hem siz böyle arkamdan benim kasabamı keşfetmiş oluyorsunuz. Bir yabancı ülkede, küçük bir kasabada hayat nasıl geçiyor bunu görüyorsunuz. Mesela saat şu an akşam 5. Yavaş yavaş artık herkes evine falan gidiyor. O yüzden gördüğünüz gibi sokaklar falan da boşalmaya başlıyor. Zaten bizim sokaklar genelde boş. O yüzden hadi gelin, ben yürüyüş yaparken siz de ekranlarınızın karşısında beni izlerken yabancı bir ülkeye göç etmenin zor yanlarından bahsedelim. Şimdi yabancı bir ülkeye göç etmenin zor yanları deyince benim aklıma Avustralya'da yaşadığım için direkt Türkiye'ye uzaklığı geliyor. Çünkü Avustralya gerçekten ama gerçekten Türkiye'ye çok uzak ve bu Avustralya'nın en büyük eksisi bence. Yani Türk Hava Yolları aktarmasız uçuş yaptı. Yine bir yerde duruyor, işte yakıt ikmali yapıyorlarmış. Ama ona rağmen bile 20 saat uçmanız gerekiyor. Bu bence en zor yanından bir tanesi. Ama Avrupa'ya falan göçtüyseniz bu sizin için hiç de zor olmasa gerek. Gerçekten kolay çünkü. 2-3 saatte uçakla gidebiliyorsunuz. Bu videoda zaten sadece Avustralya'ya göçmekten değil, genel olarak yabancı ülkeye göçmenin zorluklarından bahsedeceğim. Ama Türkiye'ye uzak olması Avustralya'nın bir eksisi maalesef. Bence ikinci eksi yanı ya da zor yanı, öğrenci olarak gelince yarı zamanlı çalışma izni olması. Eğer bir ülkeye öğrenci olarak geliyorsanız ve tam zamanlı çalışma izniniz yoksa biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü bir ülkede tam anlamıyla yaşamak ve o ülkede yeterli derecede para kazanmak için tam zamanlı çalışmanız gerekiyor. Eğer yani yarı zamanlı çalışma izniniz varsa yarı para kazanacaksınız demektir. O yüzden bence zorluklarından bir tanesi bu. Çünkü hepimiz, ay şu kuşun rengine bakın. Gördünüz mü? İnanamıyorum. Kıpkırmızı bir kuştu. Kırmızı mavili Trabzonsporlu bir kuştu. Neyse, güzel şeyler gördükçe size göstereceğim ama gösteremedim. Çünkü yabancı bir ülkeye göç etmeden önce hepimiz Türkiye'de tam zamanlı mesleklerde çalışıyorduk. Çoğumuz öyleydi. Yani alışkın oluyoruz tam zamanlı parası almaya. Ama buraya gelince çalışma izni eksik olduğu için, polis geçti yanımdan. Çalışma izni tam olarak olmadığı için, yani yarı zamanlı olduğu için biraz zorluk yaşayabiliyorsunuz. Çünkü öğrenci olarak geldiğinizde ödemeniz gereken bir okul parası, ödemeniz gereken yaşam masrafları, işte ödemeniz gereken vize masrafları falan hepsi oluyor. Ve bu bence yabancı bir ülkeye göç etmenin zor yanlarından biri. Özellikle öğrenci olarak göç ediyorsanız. Eğer çalışma izniyle geldiyseniz zaten tam zamanlı çalışma izniniz oluyor. Vize ücretlerini falan da hani çoktan halletmiş ve gelmiş oluyorsunuz. O yüzden bence çalışma izniyle gelenler çok daha şanslı, ama öğrenci olarak geliyorsanız ve çalışma izniniz yoksa bence bu en büyük eksilerden ve zor yanlarından bir tanesi. Üçüncü bir zorluk bence yeni bir ülkeye adapte olmak, onların kurallarına, kültürüne alışmak. Bence bu zorluklardan bir tanesi. Ama tabii ki bu yine hangi ülkeye göç ettiğinize göre değişir. Ya ne bileyim, bana şey gibi geliyor böyle... Ay ben geçeyim, neyse o geçsin. Böyle şey gibi geliyor. Hani böyle ne bileyim, Japonya, Kore ya da böyle daha farklı ülkeler daha zormuş gibi geliyor bana. Hani kültürleri falan, hani alfabeleri bile farklı. Hani böyle İngilizce konuşulan yerler bana çok daha şeymiş gibi geliyor. Yani daha kolay adapte olunabilirmiş gibi geliyor. En azından İngilizce, yani İngilizceniz kötü olsa bile bir yerde, yani eğitiminiz boyunca bir yerde o İngilizceyi gördünüz. İngilizce eğitim aldınız. O yüzden yani bana İngilizce konuşulan yerde adapte olmak çok daha kolay geliyor. Ve göçmen ülkesinde adapte olmak çok daha kolay geliyor. Bu örneği hep veriyorum ama Almanya gibi, Fransa gibi, işte ne bileyim belki Kore gibi falan çok böyle göçmenlerin aşırı yoğun olmadığı ülkelere alışmak bence çok daha zor olabilir. Ama Avustralya'da öyle bir durum yok. Avustralya'ya yani çok kolay alışabilirsiniz. Çünkü zaten arkamdaki güneş rahatsız mı ediyor? Şöyle yürüyeyim ya, gelin. Çünkü zaten göçmen ülkesi. O yüzden alışmakta zorlanacak
bir durum bence yok. Elbet vardır. Mesela buranın da kültüründeki zorluk bence herkesin çok erken kalkıyor olması, işlerin çok erken başlıyor olması. Ama bence bu okey. Ama ben mesela Almanya'da bunu duyuyorum. İşte Almanların biraz soğuk olması, işte bazı devlet işlerinin çok ağır işlemesi falan. Burada da çok hızlı işlemiyor ama bu bence çok sorun değil yani. İşlesin de, güzel işlesin de, geç işlesin, bence okey. Ama bu bence işte benim için sorun değil ama yurt dışına çıkan bazı insanlar için bence zor bir durum olabilir. Ve göçmen olarak başka bir ülkeye göç etmenin eksilerinden bir tanesi de ırkçılığa maruz kalabilme ihtimaliniz. Nefes nefese kaldım. Ama güzel, konuşarak yürümek güzel. Avustralya'da ırkçılık var mı? Hiç deneyimledin mi diye soracak olursanız evet. Ben 2 ya da 3 kez ırkçılığa maruz kaldım. Hatta bir tanesini bu videoda anlatmıştım. RSA kursunda bir tane hocamız bize Türklere sormaya gerek yok gibi bir şey söylemişti. Bence bu bildiğin ırkçılıktı yani. Sonra bir tane de bunu trende yaşamıştım. Trende o kadar hello how are you? Trende o kadar fazla yüksek sesle konuşuyorlardı ki ben de onları uyarma gafletinde bulundum. Dedim ki arkadaşlar biraz sessiz olabilir miyiz? Ama nasıl bağırarak konuşuyorlardı. Ve bana şey dediler, genç çocuklardı. Sen bize, işte biraz da alkollülerdi tabii. Sen bize işte susmamızı söyleyemezsin, ülkene git. Burası bizim ülkemiz, istediğimiz gibi konuşuruz falan demişlerdi. Böyle de bir şey yaşamıştım. Sonra işte dedim ki insanlara salça olma Betül. Hani sus ve salça olma, boş ver dedim ama o çok sinirlenmiştim. O gün gerçekten çok sinirlenmiştim. Neyse. Hatta bazı arkadaşlarım şey demişti. Suriye'de de, Türkiye'de de bize bir Suriyeli biraz sessiz olur musun dese biz de aynısını derdik falan dediler ama ya bilmiyorum ya. Bilmiyorum, ben öyle demezdim. Size ne falan demezdim ama neyse öyle bir olay yaşadım işte. Irkçılığa maruz kalabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yani Avustralya göçmen ülkesi diyorum her zaman. Sadece aborjin ırkı buranın yerli halkı ama yine de işte ırkçılığa uğrayabiliyorsunuz. Bu tabii ki ırk ülkelerde çok daha fazladır bence. Yani Almanya'da Türklere yapılan ırkçılığı hep duyuyoruz falan. Ya da başka yerlerde, mesela Fransa'da da çok ırkçılık oluyormuş. Maalesef başka bir ülkeye göç ediyorsanız ırkçılıkla karşılaşabilirsiniz. Bu da başka bir ülkeye göç etmenin kötü yanlarından bir tanesi. Bir diğeri, her şeyi kendin halletmeye çalışmak. Ay şu çiçeklere bakın arkamdaki. Her şeyi kendin halletmeye çalışmak. Ülkede işte Türkiye'deyken belki annen hallediyordu, belki baban hallediyordu, belki ne bileyim birileri hallediyordu bir şeylerini. Fatura yatırmak olsun, işte ev bulmak olsun, bir şeylerde elbet birileri sana yardım ediyor. Çünkü kendi ülkendesin. O yapmasa o yapıyor, o yapmasa bu yapıyor. Elbet bir şekilde bir yerden yardım görüyorsun. Ama yabancı ülkedeysen faturanı sen kendin yatıracaksın. Okuluna kendin gideceksin. Ne bileyim okul paranı kendin ödeyeceksin. Yani hani tabii ailenden de destek alıyor olabilirsin ama onun kontrolünü yapmak sende. Daha sonra vize başvuruları, tüm bunları halletmek senin görevin. Sen halletmezsen kimse halletmeyecek. O yüzden işte kendi ülkemizde bunları rahat yapabiliyorduk. Yani ben üniversite okurken çoğu şeyimi annem hallediyordu, annem ödüyordu falan. Çok takmıyordum bir şeyler ama buraya gelince gerçekten size kanguruları göstereyim. Buraya gelince gerçekten her şeyi kendi başıma yapmaya başladım. Şu kanguruları göstereceğim size. Görüyor musunuz? Şimdi size çok daha güzel bir yer göstereceğim. Hadi gidelim. O yüzden hani kendi başına yaşamaya alışıyorsun. Çünkü bu ülkede yani göçtüğün ülkede birazcık da olsa tek başınasın. Yanında eşin, sevgilin, kocan olsa bile bir başınızasınız. Yani o yüzden işte ev tutmak olsun, ne bileyim ev döşemek olsun, ev taşımak olsun. Birileri elbet yardım eder ama yani tek başına olduğunu hissediyorsun. Yurt dışında yaşayanlar beni anladı. Hani böyle bir alo deyince Türkiye'deki kadar çok kişiye ulaşamıyorsun. Bu da yurt dışında yaşamanın eksilerinden bir tanesi. Bir diğer eksi. Eğer geçici vizeyle geldiysen, yani kalıcı oturumun yoksa, biriyle evlenip gelmediysen falan filan, kalıcı gelmediysen
Herhangi bir ülkeye nasıl geldiysen hiç fark etmez. Bence vize süreçleri, vizeyi uzatmak, vizeye yeniden başvuru yapmak, vizenin gerekliliklerini sağlamak, dil sınavlarına girmek, artık her ne gerekiyorsa o vize için. Bence bunlar gerçekten zor. Çünkü Türkiye'de böyle bir derdin yok. Ay bu arada şu an o kadar keyifliyim ki arkadaşlar, bakar mısınız? Bak. Şahane bir yoldan yürüyorum. Az sonra size, eğer hala varlarsa, çok güzel kanguruları göstereceğim. Neyden bahsediyorduk? Lafımı balla kestim, kendi lafımı. Ne diyordum ayol? Ha evet, vize süreçleri. Bence bunlar biraz zor gerçekten. Ben 3 senedir Avustralya'da bilfiil yaşıyorum. Daha önceki geldiğimi saymazsak. Bunlar biraz yorucu gerçekten. Ben moralini genel olarak yüksek tutan bir insanım. Genel olarak pozitifim falan ama bazen gerçekten hani yorulduğum oluyor ya. Yeter be ya diyesim gerçekten geliyor. Bunlar zor. Çünkü ben buraya geldim. Work and Holiday'den öğrenciye geçtim. Öğrenciden graduate'e geçtim. Oradan başka şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Bu zor. Bu bitmeyen bir şey. Böyle bazen şeyde gibi hissediyorum. Böyle fare şey olur ya, ayağından full kayar böyle. Hep dönmeye çalışırsın. Bazen gerçekten öyle hissediyorum. Bence çoğu göçmen arkadaşım, kalıcı vizeyle gelmeyenlerin çoğu bunu hissediyordur. Öğrenci vizesiyle geldiysen öğrenci vizeni uzatmak bir sorun. Konuşamıyorum ayol. Sertifikaya geçmek sorun. Daha sonra işte kalıcı oturum iznine başvuruyorsan o sırada kalıcı oturum iznin gelmediyse onu uzatmak sorun. Yani bunların hepsi sorun. Hani siz bakmayın benim böyle aşırı pozitif olduğuma. Göçmenliğin gerçekten zorlu yolları var. Bana soruyorlar mesela, bazen diyorlar ki işte kolayı seçmişsin, işte gitmişsin ülkeden, avukatlığı bırakmışsın falan. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten konfor alanın olan, doğup büyüdüğün, yaşadığın, ana dilin olan ülkeyi bırakmak kolay bir şey değil. Ve bu kolaya kaçmak da değil. Gerçekten yeni bir ülkede sokaklarını dahi bilmediğin, daha önce hiç adım atmadığın, konunun komşunun olmadığı, tek bir dostunun bile olmadığı bir ülkeye göç etmek gerçekten kolay bir şey değil. Psikolojik şey istiyor, iyi bir psikoloji istiyor. Kesinlikle dayanıklılık istiyor. İstiyor oğlu istiyor yani. Bunlar kolay şeyler değil. O yüzden bence zorluklarından biri de işte vize süreçleri falan. Çok güzel yerler değil. Bir diğer zorluk. Kendi mesleğini yapamamak. Buraya demeyeyim, genel olarak göç eden arkadaşlarımızda şöyle bir mantık olabiliyor. Gider gitmez kendi mesleğimi yaparım. Bazıları tabii ki de yapıyor. Bazıları tabii ki de yapıyor. İşte mühendis olan, hemşire olan, genelde bu meslekler yapabiliyor. Ama nefes nefese kaldım. Yapabiliyor ama bazen kendi mesleğini bulamayabiliyorsun. Olmayabiliyor ya da işte yarı zamanlı iznin varsa kendi mesleğin tam zamanlı çalışma izni arıyor, yapamayabiliyorsun. Garsonluk yapabiliyorsun, Uber yapabiliyorsun, işte ne bileyim başka yerlerde çalışabiliyorsun falan. Birileri bağırıyor mu ne? Videom birazcık bölündü. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. Size göstereceğim dediğim yere geldim. Arkama bakın. Full kanguru cenneti. Arka kameradan göstereceğim şimdi. Bakar mısınız şuraya? Kanguru cenneti resmen. O kadar fazlalar ki. Şöyle bir su birikintisi var burada. Burası neredeyse şehrin sonu. Şöyle göstereyim geldiğim yeri. Şurası şöyle. Mahalleler. Kangurucuklar da burada. Tam da güzel havada çimenlerin keyfini çıkartıyorlar. Evet, sohbetimize devam edebiliriz. Neyse, ne diyordum? Kendi mesleğini yapmaktan bahsediyordum. Kendi mesleğini yapanlar olabilir çalışma vizesiyle gelince. Ama işte öğrenci vizesiyle geldiyseniz, Work and Holiday ile geldiyseniz kendi mesleğinizi yapmak birazcık zor olabilir. Yapamayabilirsiniz. Bazen zorlanabilirsiniz. Boş yere mi okudum diyebilirsiniz. Bu sizi üzebilir. Mesela şöyle bir olay olmuştu. Ben bir kafede barista olarak çalışıyordum ve avukat biri beni takip ediyormuş. Bunu daha önce anlattım mı bilmiyorum. Anlatmadıysam ilk kez anlatıyorum burada. Geldi bana, Betül dedi, ben de avukatım ama dedi başka bir işte çalışıyordu sanırım. Garsonluk falan yapıyordu galiba.
Ama dedi kendime bunu yakıştıramıyorum dedi. Hani yapamıyorum dedi. Hani oradaki statümü özlüyorum, oradaki konumumu özlüyorum. Boş yere mi okudum diye böyle kendimi hep şey yapıyorum dedi. Sen bunu nasıl kaldırabiliyorsun dedi. Ben dedim ki benim için sorun değil. Benim için işte hani önemli olan mutlu olmam benim için. Yok statüymüş, yok başka şeymiş. Bunlar beni çok şey yapmıyor dedim ya. Hani aradığım şeyler değil dedim. Ve ben çok mutluydum ama o mutsuzdu ve döndü Türkiye'ye ve avukatlığına devam ediyormuş duyduğum kadarıyla. O yüzden siz bunun için uygun musunuz? Yurt dışında ne iş olsa yaparım diyor musunuz? Çünkü bazen gerçekten istemediğiniz işleri yapmanız gerekebiliyor. Buna okey misiniz? Bence bunu bir düşünün. Hayal kırıklığına uğramayın. Herkes burada şey söyleyebiliyor. İşte şu kadar çalıştım, bu kadar çalıştım, şu kadar para aldım. Ama nasıl yaptın? Mesela ben dediğim gibi buraya ilk geldiğimde tarlada çalıştım. Bir ara housekeeping olarak bile çalıştım, yani housekeeper olarak. Onu yaptım. Hani yapmadığım iş kalmadı. O yüzden siz bunları yapabilir misiniz? Bunu düşünün. Yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu da yabancı ülkeye göç etmenin zor yanlarından bir tanesi. Profesyonel mesleğinizi yapamama ihtimali. Ve son olarak yabancı bir ülkeye göç etmenin zor yanlarından bir tanesi de dil bariyeri. Ben Avustralya'da İngilizce konuşulmasına rağmen bu dil bariyeri şeyini yaşadım. Çünkü Avustralya aksanı çok böyle nasıl diyeyim, çok güçlü. Flat diyorlar falan böyle, hani daha başka ne diyebilirim bilmiyorum ama çok yuvarlayarak konuşuyorlar. İngiliz aksanından bile böyle daha zor anlaşılabilen aksanları var. O yüzden hani İngilizce bildiğimi düşündüğüme rağmen zorlandığım zamanlar olmuştu. Ki başka yabancı dil konuşulan bir ülkeye gidiyorsanız, İtalyan, Fransız, Alman, Kore, Japonca falan filan, nereye gidiyorsanız bunu yaşamanız çok olası. Çünkü ana diliniz değil yani. Yeni bir ülke, yeni bir dil, bunda zorlanabilirsiniz. Ve ne kadar iyi bildiğinizi düşünseniz de herkesin böyle aksanı farklı olabiliyor. Ya da bizim öğrendiğimiz gibi işte sınavlardaki gramerler, ne bileyim çeviriler vesaire gerçek hayatta tam olarak öyle olmayabiliyor. O yüzden zorlanabildiğiniz durumlar olabilir. Çünkü bu da yabancı ülkeye göç etmenin zor yanlarından bir tanesi. Yani sonuçta Türkçe konuşmuyor hiç kimse. Ama olabildiğince gittiğiniz ülkenin dilini öğrenmeye çalışırsanız, o dile çalışırsanız başarılı olursunuz. Ben vallahi hala 3 yıl oldu. Bak hala İngilizce çalışıyorum. Çünkü kendini geliştirmenin bir sonu yok bence. Daha fazla advance, daha fazla advance, daha fazla advance olmanın da bir sonu yok bence. O yüzden dil bariyerini yaşayabilirsiniz ama aşmak sizin elinizde. Evet. Benim için yurt dışına taşınmanın negatif yanları, zor yanları bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz yurt dışına göçtüyseniz daha başka ne tür negatif yönlerle karşılaştınız? Neler yaşadınız? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlara yazın. Bugün de yine yürüyüş yaparak bir sohbet videosu çekmiş olduk. Ben bayılıyorum bu tarz şeylere ya. Bak ne güzel, ben de mis gibi hava almış oldum. Açık havada yürüyüşümü yapmış oldum. Şahane oldu. Vallahi enerji depolandım. Zaten enerjiktim. Daha da enerjik oldum. O yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.